Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerle birlikte yeni krizden bahsedeceğiz. Özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın apar topar yapmış olduğu toplantı ve bu toplantıdan çıkan dünyayı özellikle ilgilendiren ve Avrupa bölgesini ilgilendiren önemli kararlar, açıklamalar Lagarde tarafından geldi. Bu videomuzda sizler de bunlara birlikte değineceğiz ve dolar ve altın üzerindeki haftalık kapanışlar ve bizler için kritik öneme sahip olan destek ve direnç bölgeleri hangi seviyelerden geçiyor? Ve ayrıca geçen hafta yayınlamış olduğumuz önemli stop noktalarında yukarı yönlü revizelerimiz ve düzeltmelerimiz olacak. O yüzden önemli bir video, uyarılarla dolu bir video olacağından dolayı hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Kanalıma beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız beni çok memnun edersiniz. Evet sevgili dostlarım, ABD Merkez Bankası Fed'in yapmış olduğu 0,75 bas puanlık faiz artışının ardından Avrupa bölgesinde bir hareketlilik oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı da yapmış olduğu bir toplantıyla birlikte arkadaşlar faiz kararlarında Avrupa bölgesinde de bir artış yönüne gidileceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Christine Lagarde ayrıca krizin ayak seslerinin geldiği ve bu krizin ayak seslerinin başlama noktası olarak da Rusya'yı göstermiş durumda arkadaşlar. Avrupa'nın düşman ülke sayılabilecek Rusya tarafında bağımlılığının çok fazla olmasından kaynaklı olarak da bir gıda krizinin yaklaşmakta olduğu ve bu gıda kriziyle birlikte gelecekte büyük sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çeken Christine Lagarde, Avrupa bölgesi üzerindeki ülkeleri de bu şekilde uyarmış oldu. Bizler bu bağımlılıktan kurtulabilmemiz için yeni arayışlar içerisine girmemiz lazım şeklinde açıklamalarda bulundu. Evet sevgili dostlarım, Avrupa Merkez Bankası da aynı ABD Merkez Bankası Fed gibi, Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar gibi Avrupa Merkez Bankası da enflasyon hedefi olarak %2 civarına gelene kadar Avrupa Merkez Bankası da faiz arttırımlarına başlayabileceği sinyalini verdi. Tabii bu sinyal içerisinde Rusya'yı düşman ülke olarak göstermiş olması ve Rusya'ya enerji bakımından da yoğun bir şekilde bağlı olunmasından kaynaklı olaraktan içerideki üretim maliyetlerinin yükseldiği ve bu da enflasyonu tetiklediği şeklinde bir açıklama ve yeni gelecek krizin de dünya tedarik zincirlerinin yavaş yavaş kırılıyor olması ve hububat miktarının Ukrayna ve Rusya'ya bağımlılık oranının Avrupa'nın oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak da yeni krizin adını gıda krizi olaraktan Christine Lagarde açıklamış oldu sevgili dostlarım. Bu arada dünya üzerinde çeşitli olaylar oluyor. Sizler de takip ediyorsunuzdur. Özellikle bu yapay et konusunda gündem oldukça yeni ve bu yeni yapay etin dünya üzerine dayatılmaya çalışılması, bununla birlikte dünya üzerinde bazı olayların yaşanması, özellikle toplu hayvan ölümleri ve buğday tarlalarının yanması şeklinde hepiniz basından bunu da takip ediyorsunuzdur zaten sevgili dostlarım. Bununla ilgili düşüncelerinizi de gerçekten merak ediyorum. Video içerisine bu düşüncelerinizi de eklerseniz çok memnun olurum. Konut tarafındaki fiyatlarla ilgili de biraz konuşalım. Özellikle konut tarafında fiyatlarda herhangi bir düşüş olabilir mi? Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte arkadaşlar ben biraz konut fiyatlarında artık bir doyum noktasına ulaşıldığı yönünde düşüncelerim mevcut. Çünkü 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon civarında satılan bir konutun ülkemizdeki asgari ücret miktarının da hesaplandığı, yani %50, %60 civarında bir topluluğun da asgari ücretle çalıştığı hesaplandığı zaman arkadaşlar bu fiyatlardan ev alabilecek bir topluluk ben maalesef ki göremiyorum. Yani her ne kadar da ev ve konut satışlarında rekorlar kırılsa da bu rekorların alsatçılar arasında kendi aralarında çoğunun el değiştirdiğine inanmaktayım. Yani yatırım amaçlı bir %40'lık kalan kesim tarafından bu alsatların yapılabildiği düşüncesindeyim. Ve kış dönemine girilmesiyle, yaz sezonunun bitmesiyle birlikte ben kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama konut fiyatlarında bir durulama ve bir miktarda geriye dönüş şeklinde düşüncelerim
mevcut. Bunu soran arkadaşlara da buradan bir cevap vermiş olalım. Evet, şimdi dolar kuruyla hemen başlayalım. Dolar kurunda 17 lira 33 kuruş seviyesinden bir haftalık kapanış geldi. Bu bizler için günlük bazda dolar kuruna baktığımız zaman arkadaşlar olumlu bir kapanış. Yani dolar kurunda 17 lira 33 lira seviyesinden gelen bu kapanış doları takip eden sevgili dostlarımız için olumlu bir kapanış. Burada bizler için dolar kurunda takip edilecek en yakın destek 17 lira 20 kuruş civarından geçen destek. Bu Forexçi ve Viyopçu arkadaşların da takip etmesi gereken kısadaki destek seviyesi. Yukarıda da 17 lira 40 kuruş kısadaki takip seviyesi. Burası artık direnç konumunda. Ama şu şekilde bunu inceleyecek olursanız bir kanal bant aralığı olarak 17 lira 20 kuruşla 17 lira 40 kuruş arasına sıkışmış bir dolar TL kuru sizlerle birlikte izleyeceğiz. Aşağıda 17 lira 20 kuruş, altına sarkmalarda ise sevgili dostlarım 16 lira 90 kuruş seviyesindeki destek bölgesi de gene bizlerin takip etmesi gereken bir alan şeklinde gözükmekte. Uzun bantta 16.90 ve 17.40 bantları arasında bir dolar kuru ve haftalık olarak baktığımız zaman da arkadaşlar dolar kurunda bizler için yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için 17 lira 40 kuruş seviyesi üzerinde günlük kapanışları takip edeceğiz. 17 lira 40 kuruş üzerinde günlük kapanışlar tekrardan yukarı yönlü hareketlerin gelişmesine sebebiyet vereceğinden dolayı günlükte 17 lira 40 kuruş dikkatli bir şekilde takip edilecek alan. Şimdi haftalık daha orta bazlı dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için ise artık burada 16 lira 90 kuruş seviyesine stop bölgemizi çekmiş durumdayız. Bu 16.90 bizler için bir stop bölgesi. Bunun altındaki kapanışlar artık dolar kurunda stop ve Türk lirası tarafına geçilme zamanının geldiğini bizlere gösteriyor. O yüzden 16.90 üzerindeki bir kapanış hala da dolar kuru için olumlu bir kapanış. Teknik açıdan baktığımız zaman yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla yukarıdaki ana hedef bölgesi de 18 lira 37 kuruş seviyesindeki rekor seviyesinde bulunan ana hedef bölgesi olarak gözükmekte. Yani haftalık bazda 16.90 üzerindeki her kalış dolar kurunda rekor seviyesinin tekrardan test edilebileceği anlamı taşımakta. Bu da 17 lira 33 kuruş seviyesinden bir dolar kurunda kapanış gördüğümüz için sevgili dostlarım dolarda durum hala olumlu ve yukarı yönlü ana hedef bölgesine doğru ilerleyen bir dolar kurunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Burada haftalıkta gene bizler için kuvvetli destek bölgesi 16 lira 90 kuruş civarından geçen bölge. Onun üzerinde de gene 17 civarından geçen bir başka kuvvetli destek bölgesi olarak takip edilebilir alan olaraktan düşünmekteyim. Günlükte de gene baktığımız zaman sizlerle birlikte 17 lira 20 kuruş ilk bizler için bir destek bölgesiydi. Burada da gene günlük kapanışlarda da 16 lira 90 kuruş seviyesi önemli bir bölge ve stop olunması, mutlak stop olunması gereken bir ana bölge olarak göze çarpmakta. Evet, uzun vazda doları takip eden sevgili dostlarımız için aylıktaki grafiğimizi açtığımızda evet aylıkta da hala olumlu seyrin devam ettiğini 16 lira 45 kuruş seviyesi aylık bazdaki kapanışlarda takip edilmesi gereken önemli bölge, önemli bir destek bölgesi ve stop bölgesi olaraktan takip edilmesi gereken bir alan. Buranın ana hedef bölgesi gene dediğim gibi arkadaşlar 18 lira 40 kuruş kanalıdır. 16.45 üzeri aylık kapanışlarda dolar hala Türk lirasına nazaran olumlu seyrini devam ettirir ve buradaki ana hedef bölgesi de 18 lira 40 kuruş hedefine doğru dolardaki hareketleri hala da yukarıya taşır. Şimdi genel strateji olarak baktığımız zaman günlükte bizler için en önemli destek 17 lira 20 kuruş. Burayı belirleyelim. Bu günlükteki destek bölgemiz. Bunun kırılması dolar kurunda 16 lira 89 16.90'daki ikinci önemli destek bölgesine doğru dolar kurunda aşağı yönlü hareketi tetikleyebilir. O yüzden bu 16.90'da bizlerin ayrıca bir stop bölgesi hem günlükte hem de haftalıkta bir stop bölgesi olarak yani TL'ye geçiş bölgesi olarak kullanabileceğimiz bir alan olarak takip edilmeli. Haftalık ve günlük bazda gene arkadaşlar 16.90 seviyesi üzeri bizim için olumlu. Geniş perspektiften baktığımız zaman da 16.90 ve üstünde de 18.40 bant aralıklarında dolar TL kurunu takipte kalabiliriz. Bu teknik olarak dolar TL kurunu bu şekilde takip edebilirsiniz. Hemen gram altın tarafına da geçelim. Gram altında da önemli kapanışlar, haftalık kapanışlar geldi. Bunları da sizlerle birlikte inceleyelim. Evet, gram altın tarafına baktığımız zaman
Özellikle Fed'in faiz artışlarıyla birlikte ons altın tarafında bizlerin arkadaşlar baskı altında kalan bir altın ve bu baskıyla birlikte de ons tarafında özellikle 1800 dolar altına doğru bir ons altının çekilemediğini görüyoruz. Bu da altın bakımından altın yatırımcısı için olumlu, altında hala yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Günlük bazda baktığımız zaman 1025 TL civarında gram altın tarafından bir kapanış gelmiş durumda. Şimdi sevgili dostlarım şu şekilde diyebiliriz. 1030 üzerinde bir kapanış gelseydi günlükte bizler için güzel olacaktı. Fakat şimdilik 1030 bir direnç bölgesi olarak sizlerin takip etmesi gereken bir alan. Bunun altında bizlerin takip etmesi gereken en yakın destek bölgesi ise 1008 TL'den geçiyor. Gram altın yatırımcıları buradaki 1008 TL'den geçen desteği takipte kalsınlar. Yukarıdaki hareketin devam edebilmesi için ise 1030 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Kısa bazda baktığımız zaman ise bu hafta itibariyle 1030 TL üzerinde gram altında bir kapanış görmedik. O yüzden gram altında 1008 ve 1030 bantları bu hafta takip edilecek bir alan. Şu an için günlükte olumlu bir gram altın gözükmüyor. Sizlerin de dikkat etmesi gerekli. Ama şimdi haftalıkta gram altın tarafına baktığımız zaman haftalıkta daha olumlu bir kapanış ve gram altında yukarı yönlü seyrin hala devam ettiğini bizlere gösteriyor. Bunu bizler nereden anlıyoruz? Gram altında takip ettiğimiz 982 bölgemiz mevcut ve bu 982 bölgesi üzerinde bizler gram altının haftalık kapanışlarına devam etmesiyle birlikte 1060 TL'den geçen hala ana hedef bölgemizin geçerli olduğunu sizlerle birlikte konuşuyorduk. Bu bakımdan baktığımız zaman orta vade gram altın yatırımcısı için 982 bölgesi önemli. Burada da gene stop bölgesi olarak takip edeceğimiz alanımız birinci destek alanımız şu 982. İkinci destek alanımız ise arkadaşlar şuradaki 852 civarından geçen alan olacak. Haftalıkta gram altını takip edenler için. Ama benim için ilk erken stop olunması gereken, çünkü baktığınız zaman EMA değerlerinden oldukça uzaklaşmış yukarı yönlü dik bir yükseliş sergileyen gram altında benim için 982 kırılması yeterli diye düşünmekteyim. 982 kırılır ise, bakın kırılacak demiyorum arkadaşlar. Burada hala da haftalıkta 1060 TL gram altının kısadaki hedefi mevcut ve devam ediyor. Ama ben 982 benim için önemli olur ve burayı ben kendim için yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla bir stop bölgesi olarak kullanabilirim. Gram altında da yön hala yukarı. Daha uzun bazlı gram altın tutanlar, aylık bazda gram altındaki durum nedir? Evet, aylık bazda da hala gram altın olumludur ve 956 destek bölgesi aylıkta henüz aşağı yönlü kırılmadığı için aylık bazda da 956 üzerinde kalan gram altında 1060 hala da ana hedef bölgesi olarak takip edilmesi gereken bir alan olarak düşünülmeli. Şimdi burada gram altın yatırımcısı için strateji. Evet, gram altında en yakın destek 1008. Viyopçular ve Forexçiler beni iyi dinlesinler. Buradaki en yakın desteğimiz 1008. En yakın direnç bölgemiz 1030'dan geçen direnç ve buranın ana hedef bölgesi de 1060 efendim. Evet, şu 1060 TL'den geçen seviye. 1008 üzerinde durdukça, kısada 1800 üzerinde durdukça 1030 1008 bantları arasında sıkışma devam eder. 1030'u kırmasıyla birlikte hızlı bir şekilde 1060 TL civarına doğru giden bir gram altın sizlerle birlikte takip ederiz. Orta bazda stop olunabilecek alan ise arkadaşlar 982 TL'den geçiyor. Onun için 982 TL çok önemli ve gram altıncılar için herhangi bir atraksiyon, aşağı yönlü bir haber akışı gelmesi durumunda 982 stop bölgesi olarak kullanılabilir bir alan. Fakat haftalık bazda 982 üzerinde kalındıkça gene dediğim gibi 1060 seviyesine doğru bu hareketin kendini tamamlamasını bekleyebiliriz. Burada da gene 1060 seviyesi önemli bir ana hedef ve yükseliş devamını sağlayacak kanaldır. Daha aylık bazdaki uzun vade, yani çok aşağılardan böyle alım yapmış olan ve yukarılarda 1100, 1200, 1300, 1500 TL hedeflerini bekleyen arkadaşlarımız için ise arkadaşlar benim bir sıkıntım yok. Ben buralardan da beklerim diyenler için stop bölgesi 956 TL'den geçiyor. Burası 956 TL
aylık bazda bir kapanış gram altın yaşamadığı müddetçe buradaki ana hedef bölgemizde gram altın takip eden sevgili dostlarımız için 1500 TL civarından geçen alandır. Sizler de bu alanı takip ederseniz burada 956 üzerinde kalındıkça günlük al satçı değilsiniz. Buradaki ana hedefte 1500 TL civarlarına doğru giden bir gram altın olacaktır. Şimdilik görünüş teknik olarak bu şekilde. Evet, geniş olarak sizlerle birlikte doları haftalık değerlendirdik. Günlük olarak bugün neler olabileceğiyle ilgili düşüncelerimizi de paylaştık. Aylık olarak kapanışları Forex ve Viyopçular için al-sat seviyelerini de grafik üzerinde değerlendirdik. İnşallah videolarımız hoşunuza gidiyordur. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa dediğim gibi kanalımıza bir beğeni atmanız, kanalımızın anlamını taşıyacağından dolayı sizlerin beğenileri bizler için önemli olacaktır. Noktasal atışlara devam ediyoruz. Kim ne derse desin. Gerçekten arkadaşlar yaptığımız analizler noktasal olarak devam ediyor. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hiçbir analiz zarar ettirmedi. Tabii bu her zaman bu zarar ettirmeyecek anlamı taşımaz. O yüzden sizler son kararı verecek olan kişilersiniz. Benim kanalımda hiçbir zaman bunun uyarısını da yapayım. Bir al-sat kanalı değildir. Bunu bilen arkadaşlar bilir. Ben burada kendi kişisel teknik analizlerimi paylaşırım. Sizler de kendi teknik analizlerinizle karşılaştırırsınız. Bir sonuca kendiniz varıp buna göre de kararınızı verirsiniz. Sisteminiz de bu yönde olmalı diye düşünüyorum. Ve ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi kazançlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.